Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli kahvaltılık sos tarifim var. Bu sosu isterseniz kahvaltılarınızda, isterseniz köftenin yanında, isterseniz patateslerinizin üzerinde kullanabilirsiniz. Üstelik yapımı oldukça kolay ve çok lezzetli. Kapya biberlerinde ve diğer malzemelerde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Malzemelerin hepsini işlem görmeden çiğ halde pişiriyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz sosun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 5 baş sarımsak kullandım. Sarımsak bu sosumuzun lezzetine lezzet katacak. Sizlere 5 baş çok fazla gibi gözükebilir fakat tam kıvamında ve tam ölçülü. Sarımsakları püre haline getirmeden iri olacak şekilde rondodan geçiriyorum. Tam olarak istediğimiz kıvam bu. Rondodan geçirmiş olduğum sarımsakları kaseye koyuyorum ve kenara alıyorum. Bu tarifimde 300 gram tatlı kıl biber kullandım. Ben tatlı kullanmayı tercih ettim. Sizler kendi damak zevkinize göre acı olarak da tercih edip kullanabilirsiniz. Sap kısımlarını ve uç kısımlarını almış olduğum kıl biberleri rondonun içerisine küçük parçalar halinde atıyorum. Daha sonra biberleri de irili olacak şekilde rondodan geçiriyorum. Malzemelerimizi çok fazla püre yapmayacağız. Kıl biberleri de kasenin içerisine boşaltıyorum. Bunları da kenara ayırıyorum. Tarifimde 1 kilo kapya biber kullandım. Güzelce yıkamış ve kurulamış olduğum kapya biberlerin kök kısımlarını alıyorum. Daha sonra ikiye keserek tamamen tohumları temizliyorum. 2-3 parçaya keserek rondonun içerisine atıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kapya biberlerini püre haline getiriyoruz. Püre haline getirmiş olduğumuz kapya biberlerini kasenin içerisine alıyoruz. Bunu da kenara koyuyorum. 3,5 kilo domatesi güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Kabuklarını soymadan sadece kök kısımlarını temizliyorum, iri parçalar halinde rondonun içerisine atıyorum. Domateslerin kabukları sosumuza hem renk verecek hem de lezzet verecek. Daha sonra domatesler tamamen püre haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Bunu da genişçe bir kabın içerisine alıyorum. Birkaç tane domatesi ayırmıştım. Rondonun içerisine bunları koyuyorum. Daha sonra yarım demet maydanozu içerisine ekliyorum. Maydanozları domateslerle birlikte çektiğim zaman daha kolay oluyor. Bunları da güzelce püre haline getirdim. Bunu da başka bir kasenin içerisine alıyorum. Tencerenin içerisine 1 su bardağı zeytinyağını koyuyorum. Ocağımızın altı yüksek ateşte. İçerisine rondodan geçirmiş olduğum kıl biberleri ekliyorum. Kıl biberlerin tamamen diriliği geçinceye kadar bu şekilde kavuruyorum. Mutlaka da karıştırıyoruz. Kıl biberlerimiz yeterince kıvamını aldı. İçerisine püre haline getirmiş olduğum kapya biberlerini ekliyorum. Bunu da 10 dakika boyunca yüksek ateşte karıştırarak kavuracağım. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz.
Kapya biberlerimizin kıvamı yeterince güzel oldu. Rondodan geçirmiş olduğum domatesleri ekliyorum. Domatesleri de yarım saat boyunca bu şekilde pişireceğim. Tamamen suyunun çekmesini bekliyoruz. Domatesleri koyduktan sonra ocağımızın altı yüksek ateşteydi. Kaynamaya başladıktan sonra yarım ateşe getiriyoruz. Kaynamaya başladıktan hemen sonra içerisine maydanozlarla domatesi de ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yarım saattir orta ateşte sosumuzu kaynatıyoruz. İçerisine rondodan geçirmiş olduğum sarımsakları ekliyorum. Daha sonra yarım su bardağı zeytinyağını da tekrar ekliyorum. Yani toplamda 1,5 su bardağı zeytinyağı kullanmış oldum. Daha sonra 1 su bardağı sirkeyi ekliyorum. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. İş hazırlıklarınızı yaparken mutlaka iri tuz ya da kaya tuzu kullanın. Böylelikle yapmış olduğunuz malzemeler daha uzun ömürlü olur. Malzemeleri koyduktan sonra sosumuz tekrar kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra yarım saat orta ateşte sosumuzu pişiriyoruz. Toplamda 1 saat boyunca sosumuzu pişirmiş olduk. Görmüş olduğunuz gibi kıvamını da aldı. Artık ocağımızdan indiriyoruz. Hala çok kaynarken kavanozlama işlemi yapacağız. Bu işlemi sosun soğumadan hemen yapın. Aksi halde kavanozlarınızın kapakları vakumlanmaz. Güzelce yıkayıp tamamen kurulamış olduğum 250 miligramlık kavanozu alıyorum, ince kısmına kadar dolduruyorum. Daha sonra hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. 2 geri, 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla kanalımı paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kavanozların hepsini doldurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bekletiyoruz. Ertesi gün soslarımız tamamen soğudu. Kapakların hepsi de içeri çökmüş. Eğer sizin kavanozların kapakları dışarıya doğru bombe yaptıysa o sosunuzu hemen kullanın. Onlar kışa kalmayacak. Sizlere bir de bu leziz ve çok lezzetli olan kahvaltılık sosun iç dokusunu göstermek istiyorum. Servis etmeden önce üzerine biraz çörek otu serpiştiriyorum. Biraz da susam serpiştiriyorum. Bu sayede sosumuz daha lezzetli ve daha güzel görüntüsü oluyor. Bu leziz ve muhteşem olan sosu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.